Sokrates'in hocası kimdi? Arkelaos. Yani Helaos, o ortadaki H harfini biraz boğazdan okumak gerekiyor. Hani felsefe tarihinin hep gölgelerinde kalmış ama insan düşüncesinin yönünü sonsuza dek değiştirmiş o kritik isim. Kendisi Atinalı ya da Miletoslu, yani Miletoslu olduğu düşünülüyor. Babası da Apollodoros veya belki de Midon'du. Onu felsefe tarihinde eşsiz kılan asıl detay, İonya'nın o meşhur doğa felsefesini Atina'ya ilk getiren kişi olmasıdır. Yani o, en temelinde evreni anlamaya çalışan bir doğa düşünürü. Odağın o gökyüzündeki yıldızlardan insanın kendi içindeki ahlaka ve değerlere kaydığı o kusursuz geçiş anını yakalayacağız. Çünkü hepimiz o devasa figürleri biliyoruz ama o devrimleri başlatan kıvılcımları, arka plandaki o sessiz hocaları genellikle gözden kaçırıyoruz. Bu isimleri gözden kaçırmak aslında felsefenin o muazzam evrimini, düşüncenin tuğla tuğla nasıl inşa edildiğini anlamamızı engelliyor bence. Mesele sadece isimleri ezberlemek değil, dünyayı algılayış biçimimizin köklerine inmek. Arkelaos'un sahneye çıktığı o dönemi, M.Ö. 5. yüzyılın Atina'sını gözünüzde bir canlandırın. Çok farklı bir zihniyet var tabii o zamanlar. İnsanlar hala gök gürlediğinde tanrıların öfkelendiğine inanıyor, hastalıkları lanetlere bağlıyorlar. İşte Arkelaos tamamen analitik ve rasyonel bir geleneği, o İonya'nın doğa felsefesini bu mitolojik dünyanın tam ortasına, Atina'ya taşıyor. Burada o bahsettiğin dönemin zihniyetini biraz açalım bence. İonya doğa felsefesi dediğimiz şey tam olarak nedir? Arkelaos Atina'ya tam olarak neyin tohumunu getiriyor? Şöyle diyeyim, doğa felsefesi her şeyin temelinde yatan o fiziksel nedeni, yani arkeyi arayan düşünce sistemidir. O güne kadar evrendeki olaylar Olimpos'taki tanrıların kaprisleriyle açıklanıyordu. Ancak İonyalı düşünürler buna karşı çıktı. Hayır dediler yani. Aynen hayır dediler. Evrenin kendi içinde tutarlı, gözlemlenebilir ve rasyonel bir işleyişi var dediler. Her şey maddeden, doğanın kendi kurallarından doğar. Arkayalos da bu geleneğin bir temsilcisi olarak evrene baktığında, tanrıların o görünmez ellerini değil, sadece maddenin form değiştirmesini görüyordu. Peki, ahlak üzerine kafa yoran koca bir felsefi devrimin hocası olan bu adam, gökyüzüne ya da yeryüzüne baktığında kendi zihninde nasıl bir fizik kuruyordu? Önümdeki notlarda çok çarpıcı iddiaları var. Mesela, evrendeki her türlü oluşun iki temel nedeni olduğunu söylüyor. Sıcak ve soğuk. Neden başka bir şey değil de sıcak ve soğuk? Çünkü antik çağda laboratuvarlar, mikroskoplar veya parçacık hızlandırıcıları falan yoktu. Bir düşünürün elindeki en büyük silah kendi duyuları ve doğadaki gözlemleriydi. Arkealos doğayı izlediğinde en temel, en dönüştürücü gücün sıcaklık değişimi olduğunu fark etti. Kışı düşün mesela, her şey donar, hareketsizleşir, katılaşır, sonra bahar gelir, güneş ısıtır, buzlar erir ve doğa bir anda canlanır. Ateşin nesneleri nasıl dönüştürdüğünü, suyu nasıl buharlaştırdığını görüyorlardı. Bu yüzden evrenin temel motorunun bir tür ısı değişimi, bir nevi ilkel termodinamik prensibi olduğuna kanaat getirdi. Bütün hareket, sıcak ile soğuğun o bitmek bilmeyen etkileşimiyle başlıyordu ona göre. Yani evreni iki devasa zıt kuvvetin sürekli devinim içinde olduğu bir makina gibi görüyor. Ama notlarımda beni asıl şaşırtan, hatta okurken biraz gülümseten başka bir detaya gelmek istiyorum. Canlıların çamurdan meydana geldiğini iddia etmiş. Şimdi evrenin termodinamiğinden bahsedip sonra dönüp biz çamurdan geldik demek ilk bakışta çok efsanevi, hatta bayağı mitolojik bir masal gibi tınlıyor. Ama Arkelaos'un ve o dönemdeki düşünürlerin zihnine girmemiz lazım. Onlar için bu efsanevi bir yaratılış hikayesi değildi, tamamen biyolojik ve rasyonel bir çıkarımdı. Nasıl yani? Çamurdan çıkmak nasıl rasyonel olabilir? Çevresindeki dünyayı nasıl gözlemlediğini bir düşün. Yağmurların ardından toprak çamurlaşıyor. Güneş yani sıcaklık o ıslak çamura vuruyor ve o sıcaklığın etkisiyle balçığın içinden solucanların, kurbağaların, sineklerin adeta kendiliğinden ortaya çıktığını görüyorlar. Buna biyolojik tarihinde kendiliğinden üreme teorisi deniyor. Nil Nehri'nin taşkınlarından sonra geride kalan o ıslak, güneşten kavrulan balçıktan fışkıran yaşamı görüyorlar.
Yani adamlar bir büyüye ya da ilahi bir nefese falan inanmıyorlar, sadece güneşin ısısının topraktaki suyla tepkimeye girip organik yaşamı başlattığını düşünüyorlar. Yanlış bir gözlem, evet, ama arkasındaki mantık tamamen bilimsel bir nedenselliğe dayanıyor. Onlar için sadece madde form değiştiriyordu. Arkeleos'un teorisinde su sıcaktan etkilenerek yoğunlaşıyor ve katılaşıp toprağı oluşturuyordu. Suyun buharlaşıp geride tortu bırakmasını gözlemlemiş olmalılar. Mantıklı. Sonra o toprağın çevresi buharlaşmanın da etkisiyle havayı meydana getiriyordu. Her şey birbiriyle bağlantılı. Zincirleme bir fiziksel reaksiyon. Güneşin ısısı, suyun doğası, çamurun yapısı, bunların hepsi evrenin sonsuz döngüsündeki mekanik çarklardı. Zaten evren algısının ne kadar devasa olduğunu kaynaklardaki şu ifadeden de net bir şekilde anlıyorum. Yıldızların en büyüğünün güneş olduğunu ve evrenin sonsuz olduğunu savunuyor. O dönemin dar, kapalı, dünya merkezli fanusundan çıkıp sonsuz bir boşluğu tahayyül etmek korkunç bir zihinsel sıçrama. Ama benim için asıl vurucu nokta ses üzerine söyledikleri. Ah evet, o kısım gerçekten çok özel. Kaynaklar, sesin havanın çarpışmasıyla oluştuğunu, felsefe tarihinde ilk söyleyen kişinin Arkelaos olduğunu belirtiyor. Ses dalgaları fikrinin o ilkel tohumu aslında bu. Ya bu gerçekten muazzam bir şey. Seninle şu an konuştuğumda sesimi duyuyorsun. Ve dinleyicimiz de kulaklığından bizim sesimizi duyuyor. O güne kadar insanlar fırtınaları, gök gürültülerini tanrıların bağırışı sanıyordu. Biri dağda yankı duyduğunda bunu ruhlarla açıklıyordu. Ve Arkelaos çıkıp diyor ki, hayır, duyduğunuz o şey sadece ve sadece görünmez hava kütlelerinin birbirine çarpması, o dalgalanmanın kulaklarınıza ulaşmasıdır. Akustiği mitolojiden koparıp resmen fiziksel bir temeli oturtuyor. Bu adam tam anlamıyla laboratuvarı olmayan bir antik çağ fizikçisi. Antik çağ fizikçisi tanımı onun Atina'daki varlığını çok iyi özetliyor bence. İonya'nın o rasyonel, analitik ve tamamen maddeye dayalı düşünce yapısını alıp felsefenin merkezine taşıyor. Evreni açıklamak için görünmez ruhlara veya öfkeli tanrılara ihtiyacımız yok diyor. Evet, tamamen fiziksel nedenler. Sıcaklığa, soğukluğa, maddeye, çarpışan havaya ve sonsuzluğa ihtiyacımız var diyor. Bu insanın doğayı algılayışında devasa bir uyanış anı. Buraya kadar her şey harika bence. Antik çağın termodinamiği, akustiği, çamur biyolojisi falan fiziksel dünyayı gayet güzel çerçeveledik. Nasıl oldu da ahlak felsefesinin o ilk tohumlarını attı? Bak, suyun buza dönüşmesini ısıyla açıklayabilirsin. Gök gürültüsünü çarpan havayla açıklarsın. Ama çamurdan ve çarpışan havadan adalete, erdeme, iyi insan olmaya nasıl geçtik? Doğada adalet diye bir element yok ki. Bu sıçrama tam olarak nasıl gerçekleşti? Ya işte felsefe tarihindeki en heyecan verici kırılma noktası tam da burası zaten. Arkeleos evreni anlamaya çalışırken zihinsel bir duvara çarptı. Yıldızların hareketlerini, sıcak ve soğuğun o kusursuz dengesini, suyun döngüsünü açıkladığı, doğa yasaları kendi içinde muazzam bir ahenge sahipti ve her yerde evrenseldi. Yani ateş Atina'da da aynı şekilde yakıyordu, düşmanları olan Perslerin ülkesinde de. Suyun kaynama biçimi dünyanın her yerinde aynıydı. Ama iş insan toplumlarına, bizim kendi aramızdaki kurallara geldiğinde çok bariz bir gariplik vardı. Nasıl bir gariplikten bahsediyoruz? İnsanlar arasındaki kurallar evrensel değildi. Doğada gözlemlenen o değişmez yasalar insan ilişkilerinde yoktu. Atina'da adil veya doğru kabul edilen bir davranış, Sparta'ya veya Mısır'a gittiğinde çok rahat suç sayılabiliyordu. Eğer adalet ve ahlak tıpkı yerçekimi gibi, tıpkı ateşin yakması gibi doğal bir yasay olsaydı, dünyanın her yerindeki tüm insanların aynı ahlaki kurallara sahip olması gerekirdi. Ama değillerdi. İşte Arkelaos bu gözlemiyle felsefede devrim yaratan o sarsıcı ayrımı yaptı. Yani doğanın yasalarıyla insanın yasalarını birbirinden tamamen bıçak gibi ayırdı. Arkeleos'un felsefe tarihine kazıdığı o meşhur merkez fikir şuydu: doğruluk ve eğrilik doğa gereği değil, uylaşım sonucudur. Uylaşım sonucudur. Yani toplumsal bir anlaşma sonucudur. Şöyle düşünün,
O güne kadar iyi, kötü, haklı veya haksız olmanın tıpkı güneşi doğudan doğuran kurallar gibi evrenin dokusuna işlenmiş mutlak yasalar olduğuna inanıyorsunuz. Tanrılar veya evrenin ta kendisi bu kuralları koymuş. Ve Arkeleos gelip sana diyor ki, hayır, doğada adalet diye bir şey yok. Evren senin haklı mı yoksa haksız mı olduğuna zerre kadar ilgilenmiyor. Bunların hepsini biz uydurduk. Bu uydurduk kelimesi aslında o dönem için son derece ürkütücü bir uyanış, biliyor musun? Çünkü Arheleos uylaşım derken aslında bugün bizim toplumsal sözleşme dediğimiz kavramın en ilkel halinden bahsediyor. Bir şeyin doğru ya da yanlış olması sadece o toplumdaki insanların kendi aralarında böyle anlaşmış olmasından kaynaklanır. Bu aslında insanın omuzlarına yüklenmiş korkunç bir sorumluluk değil mi? Trafikte kırmızı ışığı gördüğünde duruyorsun. Neden? Çünkü evrenin fiziksel yasalarında kırmızı ışıkta durulur diye bir kural yok. Biz sadece birbirimize çarpmamak için böyle bir renk üzerinde uzlaştık. Mülkiyet kavramı da böyle. Şuraya bir çit çekiyoruz ve burası benim diyoruz. Doğada mülkiyet diye bir element yok ki. Bütün yasalar, bütün ahlaki kurallar bizim kendi aramızda icat ettiğimiz kocaman bir kurgu. İnsanı kendi icatlarından sorumlu tutan muazzam bir zihniyet devrimi bu. Eğer yasaları biz uydurduysak, tanrılar veya doğa değil de bizzat yazdıysak, o zaman onların iyi ya da kötü olmasından, adil ya da zalim olmasından da sadece biz sorumluyuz demektir. Arkeleos'un bu uylaşım fikri, güzel, doğru ve adalet üzerine yapılacak bambaşka bir düşünce üretiminin resmen kapısını kırdı geçti. O zaman doğa felsefesinin bittiği yerde insan icadı yasaların felsefesi başladı diyebilir miyiz? Yani o güne kadar filozoflar gözlerini yıldızlara, suya, çamura, rüzgara falan dikmişlerdi. Evrenin o mekanik sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. Arkeleos bu ayrımı yaparak zımnen şunu dedi, tamam gökyüzüne anladık, suyu, toprağı anladık ama asıl mesele bizim bu icat ettiğimiz kuralların içinde nasıl yaşayacağımız. Çok güzel toparladın. Arkeleos doğayı incelerken insanı, toplumu ve ahlakı fiziksel dünyadan ayırıp kendi başına tamamen özerk bir inceleme alanı olarak tanımladı. Felsefe tarihinin o kilit menteşesidir o. Menteşe, evet, çok doğru bir tabir. Bir menteşeyi düşün, iki farklı dünyayı birbirine bağlarken aynı zamanda hareketin yönünü de değiştirir. Doğa felsefesinden ahlak felsefesine geçişteki ana eksen tam olarak Arkeleos'un bu ayrımıdır. Onunla birlikte doğa felsefesinin o kozmik, her şeyi fiziksel materyallerle açıklayan büyük dönemi yavaş yavaş miadını doldurmaya başlamıştır. İnsan aklının evrenin sırlarından, yörüngelerden falan yorulup kendi içine dönmesi gibi bir şey bu. Gerçekten büyüleyici bir tezat var ortada. Çamurdan nasıl var olduğumuzu, güneşin ısısıyla o ıslak topraktan nasıl ürediğimizi bulmaya çalışan rasyonel bir aklın dönüp dolaşıp, peki bu çamurdan olan varlıklar nasıl adil bir toplum kuracak sorusuna çarpması. Menteşenin bir tarafı gökyüzüne, sonsuz uzaya, güneşe ve çarpışarak ses çıkaran hava kütlelerine bakıyor. Ve menteşenin diğer tarafı ise doğrudan insan ruhuna, kurduğumuz topluma, o büyük uzlaşmaya ve ahlaka dönük. Arheleos, doğruluk ve eğriliğin universal değil, tamamen uylaşımsal olduğunu söyleyerek bu menteşeyi sonuna kadar çevirdi. Felsefenin rotası artık yıldızlardan sokaklara, insanın kendi eylemlerine kaymıştı. Ve bu sessiz öğretmenin en parlak öğrencisi, felsefeyi gökyüzünden indirip insanın kendi içine çevirecekti. Peki sizce bugün uğruna savaştığınız doğrular evrenin değişmez bir kanunu mu, yoksa sadece üzerinde uzlaştığımız kocaman bir anlaşma mı? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.